Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu tabletle ilgili olacak. Ne oluyor ya? Cık cık. Arkadan bir cık sesi geliyor. Ne? Ne diyor? Tövbe bismillah. Sus bir. Video çekiyoruz. Allah Allah. İlginç. O da bozuldu sanırım. Neyse sonra ilgileniriz onunla. Bu tablet epeyden beri de tablet videosu gelmiyor. Arkadaşımızın tableti. Uzun zaman kullanmamışlar. Açmaya çalışmışlar. Açılmamış. Şarj da almıyor. Açılmıyor da arkadaşlar. Yani bunu taktığımız zaman normalde bitik de olsa şöyle bir şarj ikonu çıkması lazım buraya. Şarja takılı olduğuna dair herhangi bir ışık falan, uyarı ışığı da yanmıyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Bu tarz cihazların içerisindeki kullanılan piller uzun süre kullanılmadığı zaman sıvı pil kuruyor ve içerisindeki hücreler ölüyor. Maalesef bu durum meydana geliyor. Bazı durumlarda kurtarabiliyoruz bunları. Bunu da kurtarabilir miyiz? Benim bir yöntemim var. Kendi uyguladığım yöntem arkadaşlar. Bugüne kadar belki rastlamışsınızdır, rastlamamışsınızdır bilmiyorum. Cihazı sökeceğiz. Uyguladığım yöntemi hep birlikte zaten göreceğiz. Siz de öğrenmiş olacaksınız. Hadi şimdi kameramızı masamıza doğru alalım ve yöntemimi yapacağım. Çalışır veya çalışmaz. Zaten çalışmasa siz bu videoyu izlememiş olacaksınız. Çalışırsa izlemiş olacaksınız. Kamerayı buraya taşıyana kadar siz de videolarımızdan birini veya birkaçını paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Abone değilsek abone olabiliriz. Abone olmakla iş bitmiyor. Gelecek videolarımızdan haberdar olabilmek için abone olduktan sonra şuradaki uyarı zilini aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi videonun kalan kısmını burada çekeceğiz. Uyarı ışığı var mı bunda bilmiyorum ama şuralarda bir yerde bir de uyarı ışığı yanıyor sanırım. Bazılarında olmuyor gerçi de. Sökelim bakalım, bunu biraz da kurcalamışlar. Sanırım açmaya çalışmışlar da tornavidayla falan bayağı bir kurcalamışlar. Aslında hiç gerek yok tornavida vurmaya. Bu tarz cihazları açarken bu cihaz vidasız bir cihaz. Kıstırmayla kıstırma şeklinde kapatılıyor. Şöyle plastik bir malzemeyle bu tarz cihazları açabiliriz. Tornavida ile böyle soktuğunuz zaman buraya kapağı kırarsınız. Şöyle plastik bir malzemeyle kapakları açmamız mümkün arkadaşlar. Aynen. Benim aslında bu tarz cihazları açmak için spatulalarım var ama nereye koymuşum bulamadım arkadaşlar. Burada pilin girişini bulacağız. Nerede bakalım? Burada mı? Pilin üst tarafı burada arkadaşlar. Hemen sökelim. Yeni aldığımız cımbızımızı ilk defa kullanacağım burada. Bataryamızdan 3 adet kablo geliyor. Bunların 3'ünü de sökeceğiz. Sökmek için havyamızı kullanacağız. Evet, havyamızı ısıttık. Pilimizi cihazdan ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada dikkat ediyoruz. Artı eksi kesinlikle birbirine değmemesi lazım. Şimdi burada pili şoklayacağım arkadaşlar. Şöyle bir kablom var benim USB. Burada artı eksi var. Artı kırmızı, eksi mavi. Sarı kablo hariç şuradaki siyahla kırmızıdan USB'den 5 volt vereceğim. Burada birbirine değmemesine dikkat ediyoruz. Evet, şöyle voltajımızı ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer göstermiyor. Buradan 5 voltluk bir bilgisayar USB'sinden kablomuzu takıyoruz. Yaklaşık 1 dakika bekleteceğiz. Daha sonra deneyeceğiz. Pilimiz eğer kurtarmadı. Bu pili değiştirmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Şu anda pilimize gelen voltaj USB'den 4.16 volt çekiyor. Bunu 1 dakika bu şekilde devam edeceğiz. Daha sonra pilimizi yerine takacağız, deneyeceğiz. Bu şekilde oldu olmadı ne yapacağız? Bu bataryanın bir şekilde değişmesi gerekiyor. Burada bir de sarı uç var. Bunu boşta bırakıyoruz. Kırmızı ve siyah kullanıyoruz sadece. Bu yöntemi ben birkaç kere yaptım arkadaşlar. Başarılı oldu. Hadi dedim sizlerle de paylaşayım. Belki bazı arkadaşlarımızın işine yarayabilir. 1 dakika geçti. Fişimizi çekiyoruz. Kablolarımızı çıkarıyoruz. Tekrardan ölçelim arkadaşlar. Bakalım pilimize herhangi bir voltaj birikimi oldu mu? Pilimizi test ediyoruz. 0.87 değer çıktı burada. Şu fişi çıkaralım. Yerine takacağım ben bunu. Ve şarja takacağız. Artıya eksiye burada dikkat ediyoruz. Pilimizi yerine taktık. Bantını da kapatalım buranın. Ve şimdi şarjımızı takalım. Pilimiz dolmaya başlayacak mı? Normal. Aynen arkadaşlar. Geldi. Gördüğünüz gibi açıldı. Hiçbir şekilde açılmıyordu bu cihaz. Şu anda güç düğmesini açmak istemiyorum. Zira gördüğünüz gibi yani 1 volt bile içerisinde yoktu pil. Yeni dolmaya başladı. Şarjına bakalım. 0.80-90 olan şarjımız şu anda 4.21 volt gibi bir voltaj veriyor. Bu durumda pilimiz dolmuş arkadaşlar. Yani cihazımızı tetikleyebiliriz, açabiliriz. Güç düğmesi nerede bunun? Vatana millete hayırlı olsun. Şu anda sorunsuz bir şekilde şarj oluyor pilimiz. Ve böylelikle bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir
kabloyla, USB kablosuyla pilimizi çalışır duruma getirdik. Tabii ki bunu takip edeceğim. Nasılsa bunu arkadaşımız herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bana getirecek. Ben de sizlerle paylaşacağım. Bu pil ne kadar gider, ne kadar dayanır bilmiyorum. Test etmek lazım. Bunu götürecek. Çocuk oyunlar oynayacak. Bir şekilde kullanacak. O zaman ortaya çıkar arkadaşlar. Yani böyle boşu boşuna bıraktığımız zaman pili burada test edemeyiz. 3-4 saatte pilimiz tamamen dolacak. Eğer pilde bir sıkıntı çıkarsa herhangi bir videoda sizlere bunu kesinlikle bahsedeceğim arkadaşlar. Ve sizin evinizde de bu şekilde davranan tabletler olabilir. Yapabilirsiniz. Olur veya olmaz. O pilin karakterine bağlı. Yani pilin olacağı varsa arkadaşlar kesinlikle düzeliyor. Ama pil kısa devre olmuş olabilir. Hücreler tamamen yok olmuş olabilir. Şarj etme kapasitesi, yeteneği tamamen gitmiş olabilir. Ona da yapacak bir şey yok. Yeni bir pil alıp tabletinizin pilini değiştirebilirsiniz. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolar diyoruz ya. İşte o bir dahaki videoları izleyebilmek için abone olduktan sonra mutlaka uyarı zilini aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Eyvallah arkadaşlar. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Parlaklığı kapatmışlar. Sanırım pilden dolayı açıldı arkadaşlar. Parlaklığını açtık.